Türkiye'mize başsağlığı dileyerek TRT Haber kaynaklı haberleri size sunmaya başlıyorum. Bugün 7 Şubat 2023 Salı günü. Evet, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan depremde şu an 15 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız yaralı haberini sabah 6:51'de vermiş. Gaziantep'te deprem anı bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı şeklinde bir haber var. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD'ın talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır. Taleplerin karşılanması için koordinasyona başlanmıştır şeklinde bir haber var. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4'lük depremden birçok il etkilendi. Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Osmaniye ve Adana yıkılan binalar var. Malatya Valisi Hulusi Şahin depremde şu ana kadar 23 kişi hayatını kaybetti, 420 kişi yaralandı, 140 bina yıkıldı demiş. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, depremde 7 bina çöktü, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaş yaralı, 12 vatandaşımız enkaz altından çıkartıldı demiş. Kahramanmaraş'taki 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından 10 ilde yıkıntılar meydana geldi. Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye olarak. AFAD en büyüğü 6.6 büyüklüğünde olmak üzere 32 artçı deprem meydana geldi açıklaması yapmış. Şanlıurfa Valisi 18 vatandaşımız hayatını kaybetti, 67 vatandaşımız yaralı demiş. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, deprem bölgesinde evlerine giremeyen tüm vatandaşlarımız arzu etmeleri halinde il müftülüklerimiz ve din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler demiş. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün ve İsrail'de de hissedildi açıklaması geçilmiş. Evet, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil, hasar ciddi şeklinde açıklama yapmış. Evet efendim. Bunlar 6 Şubat haberleri. 7 Şubat'a doğru hızlı mı ilerlesem diye bir an düşündüm. Bakın, tarihi Gaziantep Kalesi depremde yıkıldı diye görüntüleri vererek bir haber geçilmiş. Maalesef her yer yerle bir oluyor pozisyonunda. Evet, 7 Şubat'a atlıyorum. Efendim. Dün 2 adet video yaptım. 7 Şubat geldiğinde devam edeyim. Aslında şunu da okumak lazım. Bakın, depremin büyüklüğü 7.7. AFAD bu sabah 04:17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen depremin büyüklüğü yapılan ayrıntılı sismolojik çalışmalarla 7.7 olarak revize edilmiştir açıklamasını yapmış. Evet, şöyle hızlıca geçeyim. Bakın, şurası 7 Şubat olarak güncel olacak. Evet, 6 Şubat'ın son haberi şu olsun. ABD Dışişleri Başkanlığı 79 kişiden oluşan 2 arama kurtarma ekibi önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gidecek demiş. Ve 7 Şubat, bakın. Dünyanın dört bir yanından birçok ülke Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek için ekip gönderiyor haberi geçilmiş. Telefonum yanıma düştü, telefonuma sarıldım. Malatya'da depreme evinde yakalanan gencin enkaz altından yaptığı paylaşım hayatını kurtardı haberi var.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay depremde 7.379 kişi hayatını kaybetti. 14.483 kişi yaralandı. 7.840 vatandaşımız enkazdan çıkarıldı demiş. 338.000 depremzede yurtlar, üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki barınma merkezlerine yerleştirildi haberi var. Tüm barajlarımız kontrolden geçiriliyor. Barajlarımızda sorun yok. Sadece Malatya Sultan Suyu'nda enine ve boyuna bazı çatlaklar açıldığı için riskten dolayı tedbir amaçlı kademeli olarak su tahliyesine başlayacağız açıklaması yapılmış. Kaynağı teyit edilmemiş ve gerçek dışı paylaşımlar suç teşkil ediyor. Resmi açıklamalar takip edilmeli. İletişim Başkanı Fahrettin Altun depremle ilgili sosyal medyadaki dezenformasyona karşı uyardı demiş. Ben de zaten sadece TRT kaynaklı haberleri iletiyorum. Bende ve kanalımda sıkıntı yok. Türk Hava Yolları Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'dan İstanbul'a olan tüm uçuşlarımızı 13 Şubat'a kadar 100 TL olarak sabitliyoruz açıklaması yapmış. Bu da güzel bir gelişme. Bakın görüntüde görüyorsunuz bir çocuğun kurtuluş videosu. Umuda kondurulan sevinç öpücüğü. Malatya'da küçük bir çocuk itfaiye ve özel hareket polisinin ortak çalışmasıyla enkaz altından kurtarıldı. İtfaiye eri sevincini çocuğu öperek gösterdi şeklinde haber. Bakın öptü şu anda görüyorsunuz. Milli Savunma Bakanlığı Hatay'da depremler nedeniyle 3 asker şehit oldu açıklaması yapmış. Ne soğuk hava ne kar ne de zifiri karanlık onlara engel. Arama kurtarma ekipleri deprem bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Enkaz bölgelerinden umutları yeşerten haberler de geliyor demiş. Videolu bir haberdi. Acımızı azaltmak için tüm gücümüzle sahadayız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremzedelerle ilk tıbbi müdahale kurulan sahra çadırlarında yapılıyor şeklinde açıklama yapmış. Depremzedelerin kullanımına açılan 10 ildeki tesis ve salonlar diye bir haber geçmiş. Türkiye'nin her yanında iş makineleri deprem bölgesi yolunda. Videolu haber var. AFAD Başkanı Yunus Sezer 2921 vatandaşımız hayatını kaybetti. 15.834 kişi yaralandı demiş. Deprem bölgesindeki kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen binlerce gönüllü İstanbul Havalimanı'na akın etti haberi var. Resimde de görüyorsunuz. Dezenformasyon bildirim servisi kullanıma açılmış. İletişim Başkanı Altun depremle ilgili üretilen ve yayılan şüpheli yalan olduğunu düşündüğünüz haberleri uygulamamızı telefonunuza indirip bildirebilirsiniz demiş. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5.3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi haberi var. İskenderun limanında dün depremin ardından konteynerlerde çıkan yangın sürüyor denmiş. Gerçekten İskenderun ve Hatay'da da yıkım büyükmüş deniyor ama görmediğimiz için kesin bir şey diyemiyoruz. Ne kadar ağır onu bilemiyoruz demek istiyorum. Osmaniye'de yıkılan bir binanın enkazından yaklaşık 26 saat sonra bir kişi kurtarılmış. 24 saat sonra gelen bir can, Kahramanmaraş'ta depremin 24. saatinde bir evin enkazından 14 yaşındaki Can isimli çocuk sağ çıkartılmış. Deprem bölgesinde bugün yağmur ve kar bekleniyormuş. Sudan'da yüzlerce kişi Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler ve yaralılar için dua etmiş görüntüleri var. Türk bayrakları da açmışlar. Duaya da ihtiyaç var. Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 binanın enkazından biri çocuk 4 kişi depremden yaklaşık 24 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı haberi var. Resimlerini görüyorsunuz. Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK-YPG'nin depremi fırsat bilerek
Tel Rıfat'tan Öncü Pınar Hudut Karakolu sorumluluk sahasına gerçekleştirdiği alçak saldırıya misliyle karşılık verildi haberini geçmiş. Elleriyle umudu kazıyorlar. Arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş Pazarcık'ta çalışmaları aralıksız sürdürüyor haberi var. Depremlerden etkilenen 10 ilde fırınlar ücretsiz ekmek verecek haberi var. Milli yas ilan edilmesinin ardından tüm Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi. Görüyorsunuz. Resimleri var. Depremlerde gördüğü hasar nedeniyle ulaşıma kapatılan TAG otoyolunda onarım çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Haberi geçilmiş. AFAD Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3.381 kişinin hayatını kaybettiğini, 20.426 kişinin yaralandığını açıklamış. Saat 9.40'da. Evet. Deprem seferberliği başlığında bir haber var. Deprem bölgesine gitmek isteyen binlerce yardım gönüllüsü İstanbul Havalimanı'na akın etmiş. Resimleri görüyorsunuz. Birlik beraberlik budur. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerden 13,5 milyon vatandaşımız etkilendi. İlk 72 saat kıymetli. Daha önceki depremlerde 100. saatte dahi vatandaşlara ulaşmıştık. D100 karayolunun sadece yardım araçlarının geçişi için tahsisini gerçekleştireceğiz. Osmaniye Gaziantep karayoluna zorunlu olmadıkça çıkılmasın demiş. Hasar tespit çalışması başladı. Tüm ekiplerimiz hasar tespitini yürütecek demiş. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bu açıklamaları yapmış. Evet, Hatayspor yöneticisi Mustafa Özat, Christian Atsu enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Sportif direktörümüz Taner Savut ise maalesef hala enkaz altında açıklamasını yapmış. Türkiye Güreş Federasyonu enkaz altında kalan güreşçilerden şu ana kadar 8'inin kurtarıldığını açıklamış. Evet, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyenlere acil şifalar, acil yardımlar diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Yastayız. Daha iyi günlerde, güzel günlerde buluşmak üzere diyorum.